Eromantos'un yaban domuzu. Karlı dağlar, çamur, buz, çığlık çığlığa bir domuz ve Herakles'in sabrı artık biraz da sınırda. 4. görev. Dağın terörüyle güreş. Ermantos yaban domuzu. Herakles'in 3 görevi de bitmiştir. Bir aslanı boğmuş, bir canavarı yakmış ve bir geyiği kovalamıştır. Ve Eurystheus hala "Yok, yeterince pişmedin" demektedir. Şimdi de dağlarda dev bir yaban domuzu yakalamasını istemektedir. Yerlerden Ermantos Dağı, bembeyaz, karlı, sessiz. Ama o sessizliğin altında devasa bir homurtu saklıdır. Ve işte karşınızda efsanevi yaban domuzu. Boyu neredeyse bir at kadar, dişleri kılıç gibi keskin, kuyruğu kamçı gibi ve huyu taş gibi sert, barut gibi sinirli. Herakles yine içinden "Domuz" diyorlar ama bu resmen dağın içinden çıkmış bir öfke topu. Domuz fırlar, Herakles son anda sıyrılır. Birkaç ağaç devrilir, yer titrer. Bu domuz kardan değil, kabustan yapılmış gibi diye düşünür. Peki madem öyle, kucak dansına hazır ol. Ve kovalamaca başlar, bir o yana bir bu yana. Kayalar uçar, çığlar düşer. Herakles karda kayıp domuzu yakalayamaz ama sonra aklına dahice bir fikir gelir. Yüksek bir tepeye çıkar. Domuz onu takip eder. Ve tam o noktada Herakles domuz onun üstüne gelirken zıplar. Domuz yere düşünce sersemler. Herakles üstüne atlar ve bir zincirle bağlayıp domuzu sırtına alır. Eurystheus bu görüntüyü görünce ne yapar? Bir küpün içine saklanır. Evet, ciddiyim. Kralsın ama cesaretin sıfır. Herakles yüzünde terler, kardan diz çökmüş halde "Bu domuz değilmiş. Bu resmen antik çağın kızgın boğasıymış" diye içinden geçirir. Acaba bir sonraki görevde temizlik yapsa mı? Yani en azından savaş yoktur herhalde diye düşünür. Ama işte kader o kadar da nazik değil. Sıradaki görev bir savaştan da beter. Auges'in ahırları. Yıllardır temizlenmemiş devasa pisliklerle dolu. Ve Herakles'e diyorlar ki bu ahırlar bir günde temizlenecek. Yani sıradaki görev resmen kahramanlıktan temizlik işçiliğine düşmek gibi bir şey. 5. görev. Pisliğin epik hali. Augeas'ın ahırları. 4 görev bitti. Aslan boğuldu, Haydra yandı. Geyik yakalandı, domuz paketlendi. Herakles artık savaşmaya değil, belki bir ödül almaya hazırlanıyordu. Ama Eurystheus'un hediyesi şuydu: temizlik. Ama biraz farklı bir temizlik. Augeas, Elis kralı, binlerce sığırı olan bir çiftlik sahibi. Peki ya ahırları? Augeas'ın çocukluğundan beri temizlenmemiş. Evet, çocukluğundan, yani yaklaşık 30 yıldır biriken bir pislik. Herakles yine içinden "Tanrılar beni cezalandırıyor olabilir. Burada bir savaş yok, bir canavar yok. Ama kokudan gözlerim yaşarıyor" diye geçirir. Ahırdan yayılan koku, gökyüzünde oturan tanrıların burun deliklerinden bile içeri doluyor resmen. Herakles'e bu pisliği bir günde temizle dediler. Yani bir gün. Binlerce inek, tonlarca gübre. Peki Herakles ne yaptı? Akıllıca düşündü. Dedi ki, ben bu pisliği süpürmem. Bunun üstüne bir nehir salarım. Planı şuydu: yanından geçen Alfeios ve Feneos nehirlerinin yönünü değiştirip ahırın içinden akıtmak. Suyla, şelaleyle, çağlayan gibi pisliği boşaltmak. Ve Herakles 2 nehri birden ahıra sürükledi. Sular dalga dalga aktı. Ve pislikler tsunami gibi sürüklendi. Kuşlar kaçıştı, çiftlik hayvanları alkışlar gibi zıpladı. Ve sonuçta ahırlar tertemiz oldu. Ama Herakles için aynısını söylemek mümkün değil. Neyse ki görevi tamamlamıştı. Herakles suratına bulaşmış bir şeyin çamur olduğuna inanmak isterken, bunu yapan adamla tanrılar dövüşmesin lütfen diye içinden geçirdi. Ama Augeas
tam bir sinsilik örneği göstererek söz verdiği ödülü Herakles'e vermedi. Krallığını paylaşacağını söylemişti ama bu sözünden döndü. Herakles de tamam o zaman ileride dönerim ve bu mevzuyu asla kapatmam dedi. Ve geri dönüşünü kenara not aldı. Ve minik bir spoiler vermemiz gerekirse Herakles kesinlikle geri dönecek. Ve böylece Herakles tarihin en büyük plumbing zaferine imza attı. Bir tanrı oğlu, bir nehir yönlendiricisi ve bir ahır ustası oldu. 6. görev. Cikcik değil, Çink. Stimpalos kuşları. Herakles'e yeni görev verildiğinde bu sefer kolay demiş olabilir. Sonuçta kuşlarla uğraşacak. Ne olabilir ki? Biraz tüy, biraz uçuş. Biraz da ötüş. Ama sonra kuşlar gelince anlar ki bu kuşlar doğanın değil, ölümün sesiyle ötüyorlar. Stimpalos Gölü. Bataklıklarla çevrili, sisli ve sessiz. Ama gökyüzü kararmış. Çünkü orada kanatlarını çırptıkça ölüm saçan kuşlar uçuyor. Bu kuşlar gaga değil, bronz mızrak taşıyor. Pençe değil, çelik kancalar takıyorlar. Ötüşleri ötüş gibi değil, kulak delici birer çığlık. Herakles'in iç sesi, yani kuş dedik ama bunlar biraz fazla Metallica dinlemiş gibi. Herakles gölün kenarında durur. Okları hazırlar ama göremez. Çünkü kuşlar hep yüksekte, vuramaz ve yaklaşamaz. Derken Herakles'in yardımına Athena gelir. Elinde bir kutsal çıngırakla. Herakles, cidden mi? Ben bu savaş için çıngırak mı çalacağım? Ama Athena göz kırpar. Doğru frekans doğru düşmanı indirir. Çıngırak çalınır. Ses dağlardan yankılanır. Kuşlar panik halinde uçar. Gökyüzü kaosa döner. Ve Herakles işte o an oklarını çeker. 1, 2, 3. Her atışında bir kuş gökyüzünden düşer. Gaga değil, tıpkı bir mızrak gibi yere düşüp saplanarak. Herakles'in iç sesi rahatlamış bir şekilde bu sefer koku yoktu. Ama ses hala kulaklarımda çınlıyor. Zeka kasın sesidir. Ve böylece Herakles gökyüzünü çeliğin kanatlarından arındırır. Kuş gibi değil, tam anlamıyla avcı bir tanrı gibi. Ama ne yazık ki dinlemek yok. Sırada Minos'un Girit boğası var. Ateş saçan burun delikleri, Poseidon'un laneti ve Herakles'in yeni rodeo gösterisi.